Merhabalar sevgili hanımlar. Songül'ün Patikler YouTube kanalından herkese selamlar, sevgiler. Evet, bugünkü yapacağım patiğim 3 renkte: kahverengi, beyaz, siyah. Kullanacağım 3 numara 5 şiş, bir tığ ve bir de makasımıza ihtiyacımız var. Modelim bu şekilde. Minik kuzular var. Minik kuzular yaptım çünkü yine küçük çocuklar için 9-10 yaşlarında giyebilecek çocuklar için yaptım. Arkasını bu şekilde yaptım, tabanını. Ön yüzünü de bu şekilde yaptım. Şimdi hemen başlayalım isterseniz. İpimi hemen şöyle şu şekilde çıkarıyorum. Çok az bir şekilde, şu şekilde hemen başlıyorum. 10 ilmekle başlıyoruz hanımlar. İpimi bu şekilde tuttuktan sonra ilk önce baş parmağım, diğer de parmağımla birlikte ilmeğimi atıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. İpimi çok kısa tuttuğum için artık kalmasın diyorum ama yine de artık kalıyor. Evet, 10 ilmekle başlıyoruz patiğimizi. Modelimiz kuzular. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Evet, 10 ilmekle başladık. Önce düz bir şekilde örüyorum. Sonra örgümü çeviriyorum. İlk ilmeğimi her zamanki gibi örmeden takıyorum. Diğer ilmeklerimi ters bir şekilde örüyorum. Songül'ün Patikleri YouTube kanalına abone olup beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum hanımlar. Evet, şöyle 2 sıra gittikten sonra bir düz bir ters gidiyorum. Hemen yine tekrardan bir sıra daha ilk ilmeğimi yine örmeden takıyorum. Diğerlerini düz bir şekilde örüyorum. Bir tane yorumlarda okumuştum, 9-10 yaşlarında yapılacak çocuklar için var mı diye, patik yapmadınız diye. Ben de o yüzden 9-10 yaşlarında çocuklar için yaptım. Umarım beğenirsiniz. Evet, şimdi düz bir şekilde ördükten sonra buradan 10 ilmek çıkarıyorum. Hemen şuradan şöyle bir ilmek çıkarıyorum. Bir ilmek çıkardım. Şişime takıyorum. 1 2 3 4 5 ilmeğimi bu şişime taktım. Diğer 5 ilmeğimi de diğer şişime takacağım. 1 2 3 İpim hep çatallanıyor. Sizin de oluyordur belki. 3 4 ve son ilmeğimi de buradan çıkarıyorum. 5. Evet, 5 ilmeğimi çıkarttıktan sonra diğer şişime devam ediyorum. Yine aynı 10 ilmekle başlıyoruz. Diğerkinden farklı olarak 10 ilmekle başlıyoruz. 1 3 4 5. Şimdi diğer şişimi elime alıyorum. 1 2
3, 4, 5. Şimdi diğer şişime geçiyorum. İlmeklerimizi beşer beşer şişlerimize aktardık. 2, 3, 4, 5. Başladığımız noktaya geliyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Evet hanımlar, bu şekilde yaptıktan sonra bakın bu şekilde ördük. Çok az bir başladığımız noktaya geldim. Başladığımız noktaya geldikten sonra 2 ilmeğimizi örüyorum. 1, 2 ilmek ördükten sonra hemen dibinden bir ilmek çıkarıyorum. İlmeği çıkarıp takıyorum. 3, 4, 5, 6. Hemen diğer şişime geçiyorum. Artırmalarımızı yapıyoruz. Şimdi diğer şişime geçtim. 1, 2, 3 ilmek ördüm. İkinci ilmeğimin hemen son dördüncü ilmeğimin dibinden hemen bir ilmek çıkarıyorum. Takıyorum. 4, 5, 6. Şimdi diğer şişime geçiyorum. Diğer şişime geçtim. 2 ilmeğimi ördüm. 1, 2 ilmek ördüm. Hemen dibinden bir ilmek çıkarıyorum. Takıyorum. 3, 4, 5, 6. Şimdi diğer şişime geçtim. 1, 2, 3 ilmeğimi ördüm. Son dördüncü ilmeğimin dibinden bir ilmek çıkarıyorum. Ördüm. 4, 5, 6. Bir sıra şimdi çoğalttık. Artırım yaptırdık kenarlardan. Şimdi bir sıra artırım yapmadan örüyorum. Şişlerimi bir sıra artırım yapmadan örüyorum. Bir sıra artırım yapıyoruz. Bir sırasında artırım yapmıyoruz. İkinci şişime geçtim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Diğer şişime geçtim. Üçüncü şişime. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dördüncü şişime geçiyorum. Evet hanımlar, yaptığımız bu patik 9, 10, 11, 12 yaşlarında çocuklar için yaptım. On ilmekle başladık. Evet bu şekilde artırım yaptık birer tane kenarlarından. Şimdi şu kenarlarında artırım yapıyoruz hanımlar. Ortalarında değil. Şimdi artırımı tekrardan göstereceğim. İlk 2 ilmeğimi ördüm. 1, 2 ördüm. Hemen ikinci ilmeğimin dibinden bir ilmek çıkarıyorum. Takıyorum. Örüyorum. 3, 4, 5, 6, 7. Diğer şişime geçtim. 1, 2, 3, 4 ilmek ördükten sonra 5. ilmeğimin hemen dibinden ilmek çıkarıyorum, takıyorum. 5, 6, 7, 6, 7. Şimdi diğer şişime geçtim. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. 1,
2 ilmeğimi ördüm. Ördüğüm ilmeğimin dibinden bir ilmek çıkarıyorum, takıyorum. 3 4 5 6 7. Şimdi diğer şişime geçtim. 1 2 3 4 ilmeğimi ördüm. Son 2 ilmeğim kaldı. Son 2 ilmeğimin de dibinden bir ilmek çıkarıyorum, takıyorum. 4 5 6 7. Evet, bu şekilde artırımımızı yapıyoruz. Bütün şişlerimizde, her bir şişimizde 13 ilmek olana kadar artırım yapmaya devam edelim. Evet sevgili hanımlar, patiğimizin burun kısmını yaptım. Çocuk patiği yapıyoruz 9-10 yaşlarında. Patiğimizin burun kısmını yaptım. Bütün şişlerimizde 13 ilmeğimiz var. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Her şişimizde 13 ilmeğimiz var. 13'er ilmeğimiz var. Tamamı 52 ilmek. Evet, şimdi kuzularımızı yapalım. İlk 2 ilmeğimiz, 3 ilmeğimizi kahverengi örüyorum. 1 2 3 ilmek kahverengi ördüm. 4. ilmeğimi beyaz örüyorum. Kuzularımızı yapmaya başlıyoruz. Minnoş tatlı kuzularımızı yapıyoruz. Evet. Bir ilmek beyaz, bir ilmek kahverengi, bir ilmek yine beyaz, 1 2 3 4 5 ilmek kahverengi, bir ilmek beyaz, bir ilmek kahverengi ve diğer şişime geçiyorum. Diğer şişime geçtim. Bir ilmek beyaz, 1 2 3 4 5 ilmek kahverengi, bir ilmek beyaz, bir ilmek kahverengi, bir ilmek beyaz, 1 2 3 4 ilmek kahverengi. Evet, bu tarafında 3 ilmek arttı, bu tarafında 4 ilmek kahverengi oluyor ve diğer taban yüzeyini böyle tabanını bu şekilde ördüm. Şimdi tabanına geçiyorum. Tabanında 2 ilmek beyaz, 1 2 ilmek beyaz, 2 ilmek kahverengi örerek diğer tabandaki 2 şişimizi de bu şekilde örelim hanımlar. 2 ilmek kahverengi, 2 ilmek beyaz. Evet sevgili hanımlar, şimdi ikinci sıramız yine aynı, hiçbir değişiklik yok. 1 2 3 ilmek kahverengi, 1 ilmek beyaz, bir kahverengi, bir beyaz, 1 2 3 pardon 3 4 5 ilmek kahverengi, bir ilmek beyaz, bir ilmek kahverengi, diğer şişime geçiyorum. Bir ilmek beyaz, 1 2 3 4 5 ilmek kahverengi, bir ilmek beyaz, bir kahverengi, bir beyaz, 1 2 3 4 ilmek kahverengi. Evet, diğer şişlerime geçiyorum. Taban tarafı zaten belli. 2 ilmek beyaz, pardon, 2 ilmek kahverengi, 2 ilmek beyaz, 2 ilmek kahverengi, yine aynı şekilde örelim. Evet, şimdi 3. sıramızdayız. 3. sıramızda 1 2 ilmek kahverengi, 1 2 3
4, 5 ilmek beyaz, 1, 2, 3 ilmek kahverengi, 1, 2, 3, diğer şişime geçiyorum. 3, 4, 5 ilmek beyaz, 1, 2, 3 ilmek kahverengi, 1, 2, 3, 4, 5 ilmek beyaz, 1, 2, 3 ilmek kahverengi. Şimdi diğer şişime geçiyorum. Diğer şişimde ikişer ördük. 2 sıra oldu. Şimdi beyazların üstünü kahverengi yapıyorum. 2 kahverengi, 2 ilmek. Kahverengilerin üstünü de beyaz yapıyorum. 1, 2 ilmek. Şimdi diğerlerini değiştiriyoruz. Diğer 2 şişimizi de bu şekilde örelim. 2 ilmek beyaz, 2 ilmek kahverengi, yerlerini değiştiriyoruz. Evet, bu sıramızda da ilk ilmeğimiz kahverengi. 1 ilmek kahverengi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek beyaz. 1 ilmek kahverengi. 1, 2, 3, 4, diğer şişime geçiyorum. 4, 5, 6, 7 ilmek beyaz, 1 ilmek kahverengi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek beyaz, 1, 2 ilmek kahverengi. Evet, bu şekilde. Evet hanımlar, bu sıramızda yine aynı, hiçbir değişiklik yapmıyoruz. İlk ilmeğimiz kahverengi, diğer ilmeklerimiz beyaz. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek beyaz, 1 ilmek kahverengi, 7 ilmek beyaz, 1 ilmek kahverengi. Kuzularımızı yapmaya başladık. Minik kuzularımızı. 4, 5, 6, 7. 7 ilmek beyaz, 1 ilmek kahverengi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şurada da 2 ilmeğim kahverengimiz var. Şimdi tabanına, biliyorsunuz tabanı hep aynı olacak. 2 kare yaptık. Şimdi yerlerini yine değiştiriyoruz. 2 sıra olduktan sonra kahverenginin üstü beyaz. Beyazın üstü kahverengi. 2'şer ilmek örüyoruz. 1, 2 ilmek beyaz, 1, 2 ilmek kahverengi. Evet sevgili hanımlar, bu sıramızda da yine hiçbir değişiklik yapmadan aynı şekilde örüyorum. İlk ilmeğimi kahverengi, diğer ilmeklerim beyaz. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek beyaz, 1 ilmek kahverengi, 1, 2, 3, 4, diğer şişime geçiyorum. 4, 5, 6, 7 ilmek beyaz, 1 ilmek kahverengi. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek beyaz, 1, 2 ilmek kahverengi. Evet, şu şekilde oldu kuzularımız. Evet, şimdi bu sıramızda bakın şuradaki ortadaki beyazımız 4 sıra oldu. 1, 2, 3, 4 sıra beyaz oldu. Şimdi 1, tekrardan yapıyorum. 1, 2, 3, 4 ilmek beyaz. Şuraya bir ilmek siyah. Bir siyah. İpimizin ucunu da bağlayalım. Bağlayalım. Örgümüz sökülmesin. Evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek beyaz, 1 ilmek siyah. 1 ilmek siyah. Şimdi diğer şişime geçiyorum. Bir, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek beyaz, 1 ilmek siyah. 1 ilmek siyah. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek beyaz. Şimdi arka tarafına taban tarafına geçiyorum. Burası da artık kahverengiyi bitirdi. Şimdi burayı da siyah yapıyoruz. 2 sıra siyah, 2 sıra beyaz. 2 ilmek. 2 ilmek siyah, 2 ilmek beyaz. Bu şekilde tabanını da bu şekilde örüyoruz. Evet hanımlar, şimdi sıramızda 1, 2, 3 ilmek beyaz, 1, 2, 3 ilmek siyah, 1, 2, 3, 4, 5 ilmek beyaz, 1, 2, diğer şişime geçiyorum. 2, 3 ilmek siyah, 1, 2, 3, 4, 5 ilmek beyaz, 1, 2, 3 ilmek siyah, 1, 2, 3, 4 ilmek beyaz. Bu şekilde. Evet, bu sıramız yine aynı oluyor hanımlar. Hiçbir değişiklik yok. 1, 2, 3 ilmek beyaz. 1, 2, 3 ilmek siyah. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek beyaz. 1, 2, diğer şişime geçiyorum. 2, 3 ilmek siyah, 1, 2, 3, 4, 5 ilmek beyaz, 1, 2, 3 ilmek siyah, 1, 2, 3, 4 ilmek beyaz. Yine buradaki ikişer sıra olduktan sonra yerlerini değiştiriyorum. 1, 2 beyaz, 1, 2 ilmek siyah. Siyahların üstü beyaz, beyazların üstü siyah. Yerlerini değiştiriyoruz. Evet hanımlar, şimdi buraya
2 sıra olduktan sonra bir ilmek beyaz örüyorum. Bir ilmek siyah, bir ilmek beyaz, 1 2 3 ilmek siyah, bir ilmek beyaz, bir ilmek siyah, bir ilmek beyaz, bir ilmek siyah, bir ilmek beyaz, 1 2 3 ilmek siyah, diğer şişime geçiyorum. Bir ilmek beyaz, bir ilmek siyah, bir ilmek beyaz, bir ilmek siyah, bir ilmek beyaz, 1 2 3 ilmek siyah, bir ilmek beyaz, bir ilmek siyah, 1 2 ilmek beyaz. Evet, bu şekilde. Evet, şimdi bu sıramızda hanımlar bir ilmeğimiz siyah, pardon beyaz, 1 2 ilmeğimiz beyaz, 1 2 ilmek siyah, bir ilmek beyaz, 1 2 ilmek siyah, 1 2 3 ilmek beyaz, 1 2 ilmek siyah, bir ilmek beyaz. Diğer şişime geçiyorum. 1 2 ilmek siyah, 1 2 3 ilmek beyaz. Evet, şişim çıktı yine. 1 2 ilmek siyah, bir ilmek beyaz, 1 2 ilmek siyah, 1 2 3 ilmek beyaz. Bu sıramızda bu şekildeydi. Evet, kuzularımızın birini yaptık. Şimdi diğerlerine geçiyoruz. Şimdi ilk ilmeğimizi siyah, 1 2 3 4 5 6 7 ilmek beyaz, bir ilmek siyah, 1 2 3 4 diğer şişime geçiyorum. 4 5 6 7 ilmek beyaz, bir ilmek siyah, bir ilmek siyah, 1 2 3 4 5 6 7 ilmek beyaz, bir ilmek siyah, bir ilmek beyaz. Evet hanımlar, birinci kuzumuz bu şekildeydi. Diğer ikinciyi başladım. İkinci sırayı. Daha sonra üçüncü sırada yine aynı şekilde yapılacak. İsterseniz devam edebilirsiniz. Sardırıp izleyebilirsiniz bu yaptığım yerden. Bu şekilde 3 tane yaptıktan sonra son beyazını ördükten sonra kahverengiye geçiş yapacağız. Şimdi bu sırayı da tekrardan göstereyim size. Yine aynı şekil 1 2 ilmek siyah, 1 2 3 4 5 ilmek beyaz, 1 2 3 ilmek siyah, 1 2 3 dördüncü ilmeğe geçiyorum. Diğer şişime geçtim. 3 4 5 ilmek beyaz, 1 2 3 ilmek siyah,
1 2 3 4 5 ilmek beyaz, 1 2 3 ilmek siyah. Evet, bu sıramız da bu şekildeydi. Üçüncü kuzularımızı yapmaya başladık. Üçüncü sıradayız. Dördüncü 3 tane kuzu yapacağız. 3 sıra 3 tane kuzu yapacağız. Daha sonra kahverengiye başlayacağız ve bilek ayrımını yapacağız. Kahverengiye başlayacağız. Evet hanımlar, kuzuları bitirdim. 1 2 3 tane yaptıktan sonra şimdi bir sıra beyaz ördüm. Şimdi bu beyazı ve siyahı burada kesiyorum. Bitiyor bunların işleri. İkisini de birbirine bağlayarak bağlayalım. Siyah ve beyazımızı artık burada bitiriyoruz. Bir sıra beyaz ördüm zaten. Model bittikten sonra bir sıra beyaz ördüm. Şimdi kahverengiye başlıyoruz. Şimdi düz bütün şişimizi kahverengi örüyorum. Artık bilek ayrımını yapacağız. Şimdi burada videoyu duraklatmayacağım. Tam ortaya geldik. Bunu örmeyecektim. Neyse. Şimdi bir bu taraftaki şişten bir diğer taraftaki şişteki ilmeklerimin yerlerini şu şekilde değiştiriyorum. Evet, yerlerini değiştirdik mi? Değiştirdik. Şimdi diğer şişime geçiyorum. İp çatallanması olmuyor. Evet. Diğer şişime geçiyorum. Sağdaki şiştekini sola, soldaki pardon konuşamadım ya. Soldakini sağa, sağdakini sola aktarma yaptık. Ve şimdi bütün şişlerimizi kahverengi örüyoruz. Bilek ayrımını yapacağız. Bütün şişlerimi kahverengi örelim. Evet, bütün şişlerimizi bu şekilde kahverengi ördüm. Şimdi bu şişimi de kahverengi ipimle örüyorum. Düz bir şekilde. Bu arada kanalıma abone değilseniz Songül'ün Patikleri YouTube kanalına abone olmanızı bekliyorum arkadaşlar. Bildirim zillerini de açarsanız diğer videolarımdan da haberdar olabilirsiniz. Evet, bu ikinci kahverengi sıramda bakın şu orta bilek ayrımını yapıyoruz. Buradan dönüyorum. Şimdi örgümün ters yüzüne geçtim. Ters yüzünde ilk ilmeğimi örmeden takıyorum. Diğerlerini 2 3 4 5 ilmeğimi düz örüyorum. Daha sonra diğer ilmeklerimi ters bir şekilde örüyorum. Bütün şişlerimi bu şekilde ters bir şekilde örüyorum hanımlar. Evet, şimdi diğer şişime geçtim. Diğer şişimde de düz örüyorum. Ters örüyorum. Pardon, düz demişim. Ters örüyorum. Bu arada ters örüyorum bu şekilde. Songül'ün Patikleri YouTube kanalına abone değilseniz abone olmayı ve bildirim zillerini açmayı rica ediyorum arkadaşlar. Abone olan arkadaşlara da çok çok teşekkürler ediyorum. Saygılar, sevgiler diyorum. Evet, diğer şişime geçtim. Diğer şişimi de ters olarak örüyorum. Kahverengi ipimizde devam ediyorum. Bu şişimizi de bu şekilde örüyorum. Bu yaptığım patiğim 9-10 yaşlarındaki çocuklar için yaptım. 52 ilmekten başladım. 10 ilmekten başladım. 52 ilmek olana kadar tamamladım. Artırım yaptım. Ve 9-10 yaşlarındaki çocuklar için 11-12 de olabilir. Zaten o büyüklüğe küçüklüğe belli olmuyor. Evet, son 5 ilmeğim kaldı hanımlar.
Son 5 ilmeğimi haroşa yapacağımız için onları düz bir şekilde örüyorum. 2, 3, 4. Son ilmeğimi de ters bir şekilde örüyorum düz çıkması için. Ve örgümün düz tarafına geçiyorum. Bu şekilde. Örgümün düz tarafına geçtim. Haroşalarımız belirginleşti zaten. Bu tarafta haroşalarımız belirleşti. Pardon, konuşamadım niyeyse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 sıra haroşa örelim. Haroşa örelim. Bu şekilde 15 sıra olana kadar örelim. Evet sevgili hanımlar, patiğimizin yan kısımlarını ördük. Buralarını ördüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 sıra oldu. Şimdi 15 sıra olduktan sonra şuradaki topuk kesimini göstereceğim. Şimdi topuk kesimi de şu şekilde olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 ilmek ördüm. 21 ile 22. ilmeği birlikte örüyorum. Bu şekilde topuğunu da yapıyoruz. Ve dönüyorum. İlk ilmeğimi örmeden takıyorum. Diğerlerini ters bir şekilde örüyorum. Örgümün tersindeyim. Örgümün tersindeyim. Ters bir şekilde örmeye devam ediyorum. Topuk kesimi çok kolay zaten. 2 2 azaltıyorsunuz. Diğer ilmeğimizde de 21 ilmek kalana kadar, pardon, diğer şişimizde 21 ilmek kalana kadar azaltmaya devam ediyoruz. Evet, son ilmeklerimi şuradaki haroşaları yine devam ettiriyoruz. Haroşayı düz ördüm. Onu söylemeyi unuttum size. Şimdi ilk ilmeğimi yine örmeden takıyorum. Diğerlerini düz bir şekilde örüyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ile 22. ilmeğim ikisini birlikte alıyorum. Bakın, ikisini birlikte aldım. Birlikte ördüm. Yine birlikte ördüm. Dönüyorum burada. İlk ilmeğimi örmeden takıyorum. Şimdi ters bir şekilde örüyorum. 2, 3, 4. Ters bir şekilde örmeye devam ediyorum. Son 5 ilmeğimiz kalana kadar ters örüyorum örgümü. Evet, ters ördüm. Şimdi düz örüyorum. Son 5 ilmeğim kaldı. Düz örüyorum. 1, 2, 3, 4. Son ilmeğimi de ters örüyorum. Evet, bu şekilde kesimimizi yapıyoruz. Ta ki bu taraftaki şişimizde 21 ilmek kalana kadar kesimimize devam edelim. Evet hanımlar, patiğimizin topuk kısmında bu şekilde yaptıktan sonra, kestikten sonra, şimdi bu tarafta da 21 ilmeğimiz var. Bu tarafta da 21 ilmeğimiz var. Sayalım: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ve örgümüzü şu şekil ters çeviriyorum. Artık patiğimizin bitişini yapıyoruz. Bir ilmek öndeki şişten, bir ilmek de arkadaki şişten alıp içinden geçiriyorum. Bu şekilde bitiriyorum. Bir ilmek önden, bir ilmek arkadaki ilmekten, diğer ilmeğimizi de üstünden atlattırarak bu şekilde kesimimizi yapıyoruz. Birer ilmek alıyorum şişlerimden, örüyorum ve diğerini üzerinden atlattırıyorum. Birer ilmek aldım, üzerinden atlattırım. Bir ilmek, ikinci ilmeğimi de aldım, üzerinden atlattırıyorum. Bu şekilde örgümüzü bitiriyoruz.
çocuk patiği yaptık. 9-10 yaşlarında ya da 11-12 yaşlarında işte gelişim çağında artık farklı olur tabii ki. Bir de tabii örgünün örme şeklimize de yansır. Kimisi sıkı yapar, kimisi daha yumuşak yapar. Büyüklük, küçüklük fark edebilir. Ben kahverengi, siyah, beyaz kullandım. Siz dilediğiniz ipi kullanabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok. Ya da koyu kahverengi olsa koyu kahverengi ile beyaz da yapabilirsiniz. Çok da güzel oluyor. Koyunlar, kuzular. Kuzular temalı bir patik yaptım. Umarım beğenirsiniz. Evet, son 3 ilmeğim kaldı. Son 3 ilmeğimi de bu şekilde bitiriyorum. Evet. Son ilmeğimi de bu şekilde bitirdim hanımlar. Evet, bitirdik. Kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Ayrıca bildirim zillerini de açarsanız diğer videolarımdan da haberdar olursunuz. Evet. Patiğimizi bu şekilde bitiriyoruz. Arkası bu şekildeydi. Tabanı. Ön yüzü bu şekildeydi. Evet, şimdi bir de üzerine böyle siyah bant yapalım. İpimizi bu şekilde yok ettikten sonra örgümüz hem sökülmez. İpimizi bu şekilde yok edelim. Evet. Şimdi siyah ipimi elime alıyorum. Şuradan başlıyorum. Bir ilmek daha alalım. Şimdi bir zincir çekiyorum. Şu başlarına bir batıp çekiyorum. Böyle bir zincir, bir batma yapıyorum. Bir zincir, bir batma. Bütün bir zincir, bir batma yapıyorum hanımlar. Çok kolay. Kenarlarına bir zincir, bir batma. Bir zincir çekiyorum. Şu başlarına batıyorum. Bir zincir, bir batma. Bu şekilde patiğimizi bitiriyoruz. Bir zincir, bir batma yapıyorum. Bir zincir, bir batma. Bir zincir çekiyorum. Bir tane buraya batıyorum. Bir zincir, bir batma. Bu şekilde patiğimizin çevresini dolanıyoruz. Evet, patiğimizin uç kısımlarını da bu şekilde yaptıktan sonra patiklerimizi bitiriyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler.